Hoş geldin. Yazı tabanlı Gel bakalım dur. Bunu 2 günden beri bekliyorum. 2 gün, bir gün mü öyle bir şey? oyun dünyasında Gördüğümden cinsellik yazı tabanlı oyunlarla başlamıştı. Bu alanda karşımıza çıkan ilk Yazı tabanlı cinsellik oyunu. İnanabiliyor musun? örnekte 1981 yapımı Softporn Adventure'dı. Güzel kadınları tavlamak için çeşitli eşyaların peşine düştüğümüz bir macera oyunuydu. Oyun yazı tabanlıydı ama oyunun kutusunun kapağını gerçek bir fotoğraf süslüyordu. Jacuzzi içinde 3 tane çıplak hanımefendi, bir tane Aman abi, kıyafetli yapma. garson, arkalarında da bir tane eski tip bilgisayar. Ve çok enteresan, hanımefendilerden biri oyunun yayıncılığını yapan şirketin muhasebecisi, biri aynı şirketin prodüksiyon müdürü, biri de şirketin kurucu ortağı ve patronu Roberta Williams. Bir Ne güzel işte değil mi? Aktör almamışlar. tek garson dışarıdanmış. O da hakiki garsonmuş. Yani bir tane restorandan sipariş verir gibi çağırıp getirdiler herhalde. Beleşe Adam direkt getirmişler kıyafetiyle gelmiş, jacuzzi'nin içine dalmış. Tabi sene 1981. Oyunlar dünyayı günümüzdeki gibi kasıp kavurmuyor. Yeni yeni büyüyen bir sektör var. 81'de dünyaca ünlü Time dergisi dergi içerisinde ilk kez bir oyuna yer veriyor ve bu oyunda Softporn Adventure. Bu oyunu da örnek göstererek bilgisayarların artık ana akım haline geldiğini, yavaş yavaş evlerimize girmeye başladı. Abi ben erotik oyun oynama mantığını hiç anlamadım yani. Çok saçma geliyor. Erotik oyun niye oynarsın ki hani? Bilmiyorum. Çok Ve bunun devam edeceğini falan filan Hentai anlatan falan bir yani. makale çıktı Time'da. Oyun çok daha geniş kitlelere yayılmaya Sorma! başladı. Ne oldu sonra? Pardon. Tepkiler de arttı. Ya işte böyle oyun mu olurmuş, oyunda neymiş, böyle şey olur muymuş falan filan. Herkes bütün nefretini kusuyor. Yani Ya o dönemler şey çok korkunç bu arada. Hani o dönemlerde yaşamadım ben. Belki son hani böyle oyunlarla böyle o debate'ler, o tartışmalar olduğu zamanlara bir denk yani 2003'ler falan. Onlara biraz hatırlıyorum. Oyunda kan olur mu? Oyunda seks olur mu? Bilmem. Hani böyle oyun çocuk içeriği olarak aslına bakarsan bakılıyormuş demek ki. aslında farklı bir açıdan da bakarsanız bilgisayarlar ve oyunlar hakkında yapılan ilk kapsamlı geniş tartışma Softporn Adventure oyunuyla da yapılmış diyebiliriz. Tamam, bu kadar insan eleştiriyor falan Önemli filan yani. ama dergi Hikayesi öncesinde sağlam. birkaç bin kopya satan oyun dergiden sonra zaman içerisinde 50 bin kopya satıyor. O zaman oyun sadece Apple II için çıkmış. Zaten Apple II'nin satışlarına bakıyorsun. Totalde 200 bin tane Apple II satılmış. Ulan, 200 bin tane Apple II için kaç 50 kişi bin almış? tane oyun satmak çok büyük başarı. Ve bu başarı Softporn Adventure'ın yayımcılığını yapan Online Systems'ın diğer oyunlarına da yansımış. Şöyle bir oyun espri sektörünü vardır ya, değiştirmişler adam lan. markete gider, marketten atıyorum müstehcen bir dergi almıştır ama kasadan geçirmeye utanır onu. Dolayısıyla Abi bende o kadar çok şey oyun yok ki. Şimdi. Bak hiç hentai oyunu bile yok. Artık yıllara ayrılmış. Yıllara ayrılmış artık. 2010'da birkaç tanesi niye inik? Hiç sormanıza gerek yok arkadaşlar. Bunları şimdi bazı firmalar inceleme kodu olarak yolluyorlar. Hani diyorlar ki bir yorumunu almamız lazım. Ben de şimdi o adamları yüzüstü mü bırakayım yani? Yarı yolda mı bırakayım? Bana güvenmiş adam oyununu yollamış. Ben şimdi yani Megacraft Hentai Edition'ın yapımcısını yüzüstü mü bırakayım? Öyle bir yayıncı mıyım sizce? Öyle bir insan mıyım ben? He? Ulan Hentai Survive Island var şurada. Bu gerizekalı oyundan var ya ban yiyorduk. Bir yarım sene önce falan. Şurada göremiyorsunuz ama çok korkunç oyunlar bak. Bir tanesinin üstüne gelsen falan bir tanesi de inmeye çalışıyor şurada. Nerede bak? Hentai Nazi var orada. En tehlikeli Twitch için tehlikeli iki kelime yan yana gelmiş yani. Çok korkunç. Arkadaşlar bunların hepsi chatten hediye gelen oyunlar. Ben almadım yani kaçını. Çoğunu. Hiçbirini. böyle yanında işte bunun aynısını perakendeciler yapmış. Şimdi oyuna talep çok. Oyunu alıp satışını yapmak istiyorlar ama oyunun adı Softporn Adventure. Şimdi böyle faturada sadece Softporn Adventure yazsın istemiyor hiçbiri. Firmanın başka ne oyunu varsa yanına ondan da alıyorlar. Yani sadece Softporn gözükmesin de. Oha, adamlar bu sayede şey gibi yani. Çok ilginç. Böyle utanarak kondom alan adamın yanında böyle salatalık alması.
süt falan alması gibi bir olay olmuş demek ki. Şundan da ver abi, bundan da ver abi. Zaten çok fazla oyunları yok o dönem. Ne kadar oyunu varsa şirketin bütün oyunlarını alıyorlar satmak üzere. Ve böyle şirketin bütün oyunlarından kazandığı para neredeyse 2 kat artıyor. Yani istemeden, tasarlamadan harika bir pazarlama planı bulmuş oluyorlar. Şimdi bu meşhur fotoğraftaki şirket patronu olan ablamız vardı ya, Roberta Williams. Kendisi aynı zamanda dünyanın ilk kadın oyun tasarımcılarından biri bu arada. Bu fotoğraftan bir sene önce Mystery House adlı oyunuyla grafik macera türünün oyunu görüyorsun. İlk örneğini ortaya koyarak oyun tarihine geçmiş bir isim. Eşiyle birlikte kurduğu Online Systems adlı şirketi belki duymamış olabilirsiniz ama oyun dünyasının efsanelerinden Sierra'yı mutlaka duymuşsunuz. Oha! İşte onların o mı? Sierra, Ken ve Roberta Williams'ın kurduğu Online Systems şirketinin ta kendisi. Softporn Adventure'dan bir sene sonra isimlerini Sierra Online olarak değiştiriyorlar ve King's Quest, Space Quest, Police Quest, Gabriel Knight, Leisure Suite'leri ve Quest for Glory. Abi şey gibi aynı ya. Pornodan kariyer yapıp aktör olan insanların hikayesi gibi. Ya, abartı oldu biraz ama şirket pornodan kariyer yapmış, büyük alanlara atılmış böyle gibi bir sürü klasiğe imza atıyorlar. Bu saydığım yapımlarla oyunlarda hikaye anlatımının potansiyelini gösteriyorlar. Hikaye dedim işte, önemli. Konularda yeniliklere imza atıyorlar. Bilgisayar oyunculuğu için yepyeni kapılar açıyorlar. Sierra gibi bir firmayı kimse Softporn Adventure'la hatırlamıyordur belki ama bu oyunun Sierra'ya sağladığı maddi desteğin gücü de tartışılmaz. Şimdi Softporn Adventure yetişkinlere yönelik mizahi yönleri de olan bir macera oyunuydu. Ya aslında baktığında masumdu. Ama bu oyunun aksine hiç de masum olmayan örnekler de vardı. Mesela 1983'te Atari 2600'e çıkan X-Men. Oyun bizi bir labirentin içine atıyor. O X-Men değil mi lan? Aksiyona hazır durumdayız. Bir de böyle kendi iradesi olan bir makas var. Bizi yakalamaya çalışıyor ve yakalarsa da önce neyi keseceğini söylememe gerek yok herhalde. Burada bayağı cinsel organı kaybetme korkusuna oynanmış. Evet, herhalde Freud bir oyun geliştirmiş olsaydı böyle bir şey olurdu. Bize saldıran makas, yengeç gibi engellerden kaçıp labirentin ortasındaki kapıya ulaşmaya çalışıyoruz. Ve kapıya ulaşınca da bu hiçbir şey değişmedi. Seks tuzağına düştük chat. O dönem bundan da bir şey olmaz artık yani. Denetleyen olmadığı için İşte bu be. Üf ya, insanlar böyle oyunlar oynuyormuş zamanda. İnanabiliyor musun? Çocuğunu bunu oynarken yakalıyorsun. Atari'de böyle bir sürü oyun yapılıyor. Sonrasında işte böyle yıllar içinde bir sürü cinsellik odaklı oyunlar yapılıyor ama onlar artık kendi içinde bambaşka bir kategoriye evriliyor. Bizim burada konuşacağımız daha çok ana akımda olan her eve giren oyunlar. Mesela GTA San Andreas. Ulan tam aklımdan o geçiyordu. Acaba GTA'daki şeyleri söyleyecek mi? Bugüne kadar çok anlatıldığı için çok detaya girmeyeceğim ama kısaca şöyle anlatayım. Abi ya var ya, şu salak oyun GTA 5'te kaç tane insanın chat'e abi kadının yanına gidip kornaya bassana. Yok, kadının yanına gidip kornaya bassana. Türkiye'de galiba internet kafeye en az bir kere giden çocuğun beynine bunu yüklüyorlar. GTA'da kadının yanına gidip korna bas. Sonra çocuk bütün kadınların yanına gidip korna basıyor. Sonra misojinist oluyor, seksist oluyor. Adam ayırt edemiyor yani. Her kadına korna basmaya başlıyor. 9 yaşında yüklüyorlar kafasına bunu. Star San Andreas'ta kullanmak üzere seks içeren bir mini oyun üzerinde şey yapmaya çalışıyor. Kamera aşağı iniyor ya böyle GTA'da kadını aldığında. Yukarı çıksana. Kamera niye yukarı çıkmıyor? Kamera niye yukarı çıkmıyor? Yukarı çıksana. Sağdan bakabilir miyim? Soldan. Çalışmış zamanında ama kullanmaktan vazgeçmiş. Yaptınız şimdi, kimse kandırmasın. Gömülü kalmış bu mini oyun. Ama tabii sonra ne oluyor? Bu Hot Coffee değil mi? Oyunun kodlarında bu mini oyunu fark ediyor, bir moda çeviriyor ve Hot Coffee ismiyle bütün dünyaya sunuyor. Bu bayağı yasaklanmış orada Hot Coffee. Tabii Hot Coffee modu Twitch'te falan da yasak. Herkesin evine girmeye başlayınca Amerika'da kıyamet kopuyor. Bayağı hükümet seviyesinde çok büyük tartışmalar dönüyor. Ya işte bu nasıl oyun? Böyle oyun mu olur? Çocuklarımız bunu nasıl oynar? Bunlar neyin peşinde falan filan. Ya o kafayı ben anlamıyorum. Mesela geçenlerde de bu Enis Kirazoğlu'nun videosu var ya, hani şiddet temalı hani oyunları konu alıyor.
Abi oynatma lan çocuğuna. Çocuk oyunu değil ki. Herif 18 artı yazmış. Niye oynatıyorsun yani çocuğuna? Oynatma o zaman. Suç senin. Bunu da görmüyor insanlar. Yani mahkemeye o boyutları çıktığı zaman bu olaylar nasıl hala bunu savunup aileler çocuğuna bakmıyor. Oyun yapan adam mı baksın senin çocuğuna ha? Evet doğru ya. Mavi balinayı harbiden oyun sanan insanlara nasıl anlatacağız bunu? O kadar haklısın ki. Mavi balina patladığı zaman bu Google Play Store'da, App Store'da falan en fazla aranan kelime mavi balinaymış biliyor musunuz? Millet girip App Store'a mavi balina yazıyormuş. Gerizekalı. diye bayağı kıyameti koparıyorlar. Sonra bundan Of birkaç ya. sene sonra Mass Effect çıkıyor. 2007 civarı. O zaman sadece Xbox 360'ta var. Ass Effect. Pardon. Yine olay oluyor. Bayağı Fox'ta falan tartışma programları yapılıyor. Bu oyunda seks varmış, full çıplaklık varmış, küçük çocuklar hedef alınıyormuş, tecavüz varmış, kadınlar Abi şeyi niye mesela hiç tartışmıyorlar? O filmlerde seks var, filmlerde tecavüz var. Bir palyaço var mı? Sadika Anflikmis. Ulan. Bunları hiç niye tartışmıyorlar? Bir gidip şeyi izletmek lazım ya. Clockwork Orange'ı falan izlemiyor mu bu insanlar? Bir izlesinler onu yani sanat diye. O sanat oluyor, bu sanat olmuyor değil mi? Öyle bu kafadalar galiba. obje olarak kullanılıyormuş falan filan diye bir sürü karalamayla bu oyunu tartışıyorlar. Tartışıyorlar, hatta arada Xbox da kaynıyor. Sexbox diye başlık atmışlar. Sexbox. Tartışma boyunca altta Sexbox yazıyor. O Ve bu böyle bahsettiğim yaratıcılık. Fox'taki programda Jeff Keighley de var. O zaman daha böyle genco. Buna da bağlanmışlar. Ana, İşte oyun bu dünyasından ya onun böyle görüşlerini alacaklar. Adam soruyor bunlara. Siz bu oyunu oynadınız mı? Yok. Hiçbiri oynamamış. Ve tabii böyle her şeyi güzel güzel anlatıp siz oyunu oynadınız mı? Hayır oynamamışsınız bak falan filan diye bunları iyice sıkıştırınca bizim Jeff Keighley'i şutluyorlar programda. Bir tane psikolog bir kadın vardı yanlış hatırlamıyorsam. O baya böyle araya giriyor. Üzgünüm tatlım ama ben araştırmaları dinlemek zorundayım. Araştırmalar oyunların zararlı olduğunu söylüyor. Kışkırta kışkırta bir konuşması var. Üzgünüm hayatım falan filan deyip adamı sıkıştırıyor. Hemen ardından sunucu zaten postalıyor. Evet Jeff sana teşekkür ediyoruz falan deyip çat gönderiyorlar adamı. Ondan sonra kendi aralarında böyle bir 4-5 kişi evet Mass Effect böyle çıplaklık var, evet oyunlar kötü falan diye. Evet Mass Effect çok kötü bir oyun. Oyunda 4 tane memesi olan mavi bir uzaylı kadınla sevişebiliyorsun. Evet aynen ben de gerçekten inanılmaz. Hatta bir tane bölümde de 4 tane memesi olan yeşil uzaylıyla seviştim ben yani yani oynamadım. Çocuğum oynarken yakaladım. Konuşmalarına devam ediyorlar. Oyunu oynamamış 4 kişi, Fox'ta bu yayını izleyen yetişkinlerin, özellikle oyunlarla alakası olmayan yetişkinlerin beynini yıkıyorlar. Zaten neymiş o oyun ya, bir indireyim. Ya şimdi belki aranızda şöyle düşünenler de olabilir. Burası Amerika. Televizyonda, sinemada neler gösteriyorlar. Ya Mass Effect mi batmış? Şimdi aynen geçmişe abi. gidelim. 50'lerde Amerika'da çoğu ülkede olduğu gibi televizyonda seks diye bir şey yok. Evli çifti yan yana yatağa bile sokamıyor. O kadar katı. Ya yan yana yatakta gözükemiyorlar televizyonda. 60'lı yıllarda anca yatağa sokabilmişler çiftleri. Yani dizilerde falan çiftler yatakta gözükebiliyormuş. Geçmiş ama 50'ler. Sevişemiyorlarmış. Sadece konuşabiliyorlar ya da uyuyorlar falan filan. Yani yine bir engel var. Türkiye'de nasıl lan durum? Türkiye'de çocuklar duymasında aynı yatakta yatıyorlar. Hatta Türkiye'de çocuklar duymasında bildiğin sevişme sahnesi de var yani. Yatağın içine girip içeriden yumruklamıyorlar mı yorganı? Öyle şeyler var yani TR'de. Var ve hamilelik, kürtaj falan gibi kelimelerin telaffuzu bile yasak. Türkiye'de bildiğim böyle kadına şiddet, işte tecavüz de oluyor yani, medyada olmuyor mu? Kadına tokat yapıştırıyor. Kaç tane dizide var bu? Bir sürü dizide tokat diyen kadın görseli var yani. Böyle zamanla bu tür yasak Fatma Gül'ün Suçu Ne? Bir tane daha vardı öyle. Neydi? Romandan uyarlama. Kafası da Tokter dur. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Lan yine geldiler. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bir tane daha vardı böyle, kadının kafası araba çok saçmaydı, hatta çok dalgası. İffet o çok saçma bir şeydi, hatırlıyor musunuz? Korkunç ya, bir de hani küçükken falan böyle şeyde gösteriliyor.
Televizyonda falan denk gelmiştim öyle şeylere. arına Fucking açılmışlar. Fortnite. Tabii en büyük açılış 90'lı yıllarda kablolu yayınların çoğalmasıyla olmuş. Bu bahsettiğim iki oyunda 2000'lerin ilk yıllarındaki oyunlar. Yani As evet a fact. bir değişim olmuş tamam ama bu değişime en rahat adapte olanlar gençler. Yani çocukluğunu 50'lerde 60'larda yaşayan ve 90'larda 2000'li Chat yıllarda halt. yetişkin olan insanlar hala biraz da eski kafada kalmış. Tamamen adapte olamamışlar. Oyunlardaki cinselliğe en çok ses çıkaran kim? Yetişkinler. Şimdi bu insanlar çocukluğunu 50'lerde 60'larda yaşamış. O dönemin kurallarıyla yetişmişler. Ya dolayısıyla kolay kolay kıramayacağım bazı şeyler oturmuş artık bünyelerinde. Ya genelde böyledir ama insanlar olayları daha çok kendi dönemlerine göre değerlendirir. Yani Doğru. 50'lerde, 60'larda, 70'lerde falan yaşamıştır. Hepsinde hayattadır ama onun böyle en kuralları benimsediği, öğrendiği dönem hangisi ise ona göre yorumlar her şeyi. Yani bazı şeyleri kolay kolay kıramazsınız. Evet dönem değişir, kurallar değişir, dünya değişir ama insanı Tunca abi bak bugünkü ikinci bombanda abi. kadar kolay değildir. Ya şu an artık cinsellik eğlence sektöründe hemen hemen her türden eserin içinde kendine yer bulan hayatımızın parçası olmuş bir şey. Ha tabii ki küçük yaşta Abi şeyi ne zaman aşacağız acaba ya? Aileyle televizyon izlerken öpüşme sahnesi gelince bu ne zaman aşılacak? Bu hiçbir zaman aşılmayacak değil mi? Bu benim çocuğum olunca da aşılmayacak. Çocuğumun çocuğu olunca Abi da aşılmayacak. gerçek hayat çok kötü bir şey. Bir kere seks var. O ne öyle koca insanlar üst üste zıplıyor. Vallahi koala gerçekten ben de anlam veremedim. Çok eğlenceli eğlenceli. chat. Şiddet ve O cinsellik awkwardlık böyle- içeren içeriklerden uzak durması lazım. Ona bir şey demiyorum. Ama bunun çözümü de bu Çocuğum oyunları da bana herkese yapsın. yasaklamak değil. Ama Ya ben ona sınırlarını yaparsam olmak yapamaz ve ki. çocukları bu konularda Yapsın doğru ya. düzgün bir şekilde eğitmek, bilinçlendirmek. Ama burada ne oluyor genelde? Aileler kendilerine düşen sorumluluklardan kaçıp doğrudan yasaklanmasını istiyor. Evet. Bak ben bir tane video... Bak size bir hikaye anlatacağım kısa. YouTube'da çok önce bir tane videoya denk gelmiştim, tamam mı? Bu muydu? Abi bu böyle bu video değil ama böyle bir videoya denk gelmiştim. İlk YouTube kullanışımda. Ses böyle full, tamam mı? Hiçbir şey anlaşılmıyor, anladın mı? Ama bu da değildi. Böyle bir tane daha çok kötü bir şey vardı. Böyle deve sesi vermiştim bütün eve. Hayvan gibi böyle gecenin birinde, tamam mı? Bizimkiler korkmuştu, böyle anlamamıştı ne olduğunu. Ama bu değil. Biraz daha böyle saçma bir şeydi ya. Bu muydu? Hayır. Neyse böyle bir çok o kadar da vurucu değilmişti. Sadece saat 1'de hayvan gibi deve sesi dinletmiştim eve. Annem de anlamamıştı, böyle panik olmuştu, koşmuştu. Yasaklansın kardeşim diyor. Böyle şey mi olur? Yasaklayın diyor. En kolay çözüm. Aileler bu konuda çocukları bilinçlendirmeli O değil. falan Tori filan Garici'nin dedik ama değil, hayır. aileleri kim bilinçlendirecek? Ulan çoğu ailenin zaten kendine bakacak, kendini yetiştirecek aklı yok. Kendisi zaten kötü bir örnek. Bir de çocuk yetiştirmek, çocukları bu tür şeylerden korumak falan hiç kolay bir şey değil. Çocuk yetiştirmek çok zor ya. İnterneti olan çocuğu yetiştirmek çok daha zordur yani. Ama bak bu ben hak verebilirim. Hani mesela YouTube, Twitch, hani böyle bir ortamda ya küçük çocuğu toparlarsın. 8-9 yaşına kadar götürürsün. Ama mesela 12-13 yaşında hani kendisi bir şeyleri çözümleyebilecek bir yaştaki çocuktan çok fazla içeriği sakındıramazsın, anladın mı? Her türlü denk gelir ona. Yani o çocuk bir sabah kalktığında bir yerden IŞİD kafa kesme videosuna denk gelecek. Bir gün o kafa kesme videosunu görecek o çocuk. Başka bir şansı olmuyor çünkü. Kaçamaz ki. Bir yerden Discord'dan bir tane gerizekalı kanka baksana falan diyecek. O çocuğa Discord'dan kafa kesme videosu açacak. Oğlum ben 13 yaşında Two Girls One Cup'a falan denk gelmiştim yani. İnternette bunun muhabbeti geçiyordu. Zaten meme oldu, patladı. Sonra bir tarafına kavanoz sokan adam falan çıktı yani. Her yerde bu videolar dolaşıyordu böyle. Mıgon sana MSN'den link atıyor. Şimdi de Discord var yani. Direkt Discord'da indirip video atıyor millet birbirine. Biz de gördük abi, bir şey olmuyor. Ama yani işte görmen doğru mu acaba küçükken bunu? İşte bu çok sert bir nesil yetişiyor, anladın mı? Sert bir nesil. Bu çocuk küçücükken Size de şey oluyor. neler görüyor?
Çocuğuma nasıl bu eğitimi veririm donk. Hayır. değil. Gerçekten çok zor. Erkek Bakın, gibi nesil. düzgün bir şekilde hakkını vererek iyi bir çocuk yetiştirmek dünyanın en zor işlerinden Çok haklı bu arada. biri. Yani bunun için özel eğitim alıp kursa gitsen bile uygulayamayabilirsin. Yasaklansın Zor diyenler iş. genelde Çocuk anne babalar yapmak oluyor. Çünkü uğraşmak sakat. istemiyorlar zaten. Hani yasaklansın, ben ne uğraşacağım böyle bir şeyle. Ve yasaklanmasın diyenler de genelde çocuk yetiştirmemiş, çocuk yetiştirmek hakkında bir bilgisi, tecrübesi olmayan insanlar oluyor. Evet, Sen hırbo. Senden bahsediyor hırbo. Senden bahsediyor hırbo. Senden bahsediyor. Sen that's you. That's you. That's fucking you. Sedat hariç. Chat'teyse eğer hala. Minus Sedat. Sen. evet, iki tarafta kendi çıkarını koruyor. İki tarafın Ya da bilmiyorum, haklı aranızda olduğu başka çocuğu noktalar olan var mı? ama yasaklamak çözüm olmamalı. Yani yasakladığın zaman başka problemler de beraberinde geliyor. Tabii bunlar böyle birkaç cümleyle anlatılacak konular değil. Yani şu konu başlı başına ayrı bir videonun konusu. O yüzden şimdilik bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. Gerekirse daha sonra ayrı bir video yaparım. Oyunlarda cinselliği Cinselliğe geri döndük. ne kadar çok tepki çektiğine dair bazı örnekler paylaştım sizle ama bunların çoğu eski örnekler. Yani son 10-15 senede bile bayağı değişti. Abi oyun oynarken bu arada bak 3 göğsü mavi uzaylı gördünüz mü? Oyun oynarken sevişme sahnesine denk gelmek, film izlerken sevişme sahnesine denk gelmekten 10 kat falan daha kötü bir şey bu arada. Annem böyle tost getiriyor öğlen 3. Ekranda böyle 50 poligon striptizci var. Ve annen otomatik olarak diyor ki senin kontrolünde bu. Bu senin suçun. Senin kontrolünde olan bir şey yani bu. Sen de diyorsun ki anne ben yan görev sandım. Kadın yanıma yaklaşınca bir anda dedi ki özel bir şey ister misin? Ben de kabul ettim. Yeni silah verecek diye ekstra gitmem gerekiyordu yani. Ben ne yapayım? Ortalık. Evet, hala Ali Başar, çeken hoş şeyler geldin. olabiliyor günümüzde de ama Açıkçası eskisine ayakkabı kıyasla bence alacağım çok daha rahatız. sanmıştım, En azından anne. cinsellik konusunda oyunlara eskisi kadar sert yorumlar, eleştiriler yapılmıyor. O yüzden oyunlarda cinsellik ne kadar Oğlum Cyberpunk o kadar korkunç ki bu arada. Cyberpunk'ta hakikaten bak CD Projekt Red bazen bokunu çıkartıyor yani işlerin. Tamam, karakter gelişmesi falan da hani bunu evde televizyonda oynayamazsın yani. Oturma odasında, salonda gerçekten yapamazsın yani. Şey demen lazım. Anne git diye bağırmadan oynaman imkansız yani. Evet abi, oynarken kapıya bakarsın ya ekrana bakmak yerine. İşin korkuncu, ben bunu yayında denk geliyordum. Yayında oynamıştım birazını. Annem içeriden görüyor yayında ne yaptığımı. Ben şimdi nasıl açıklayayım ben? başarılı, ne kadar başarısız, bunu biraz konuşmak istiyorum. Bir de Cyberpunk yayınında böyle ilk saatler, tamam mı? Karakter tasarımı. Başarılı örnek deyince bu konuda aklıma gelen ilk Üzgünüm isimlerden anne. biri Witcher 3. Anne, Bir kere yayın asla yapıyorum. yersiz bir sahne yok. Yani hikayede karakterle sevişmeye müsait. Ya bu adam niye sevişti, ya buraya niye sevişme sahnesi falan koydu demiyorsunuz. Bir bütünlük var, evet, yerli yerinde her şey. Onun dışında böyle çok mekanik, yapmış olmak için yapılmış sahneler değil. Yani bu sahnelere Doğru bir bu ruh arada. katılmış. Çünkü bazı yapımlarda çok mekanik hale gelmiş durumda. Yani evet, şimdi burada sevişmeleri lazım. Tak 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 seviştiler, bitti, geçtik. Yani bunun yerine böyle diyaloglarla biraz daha günlük hayatın bir parçası haline Hikaye getirdikleri anlatım zaman için. çok daha doğal hale geliyor. Teknik tarafta da Last of Us 2 bu konuda gördüğüm en başarılı oyun. Yani karakterlerin So haram. birbirine teması, dokunuşu Hayırdır, falan hayır. çok gerçekçi. Genelde çünkü bir karakter Bu da temas yayında ettiği zaman yaşandı. o hareketi gerçek insan doğallığında aktarmak Aa! çok kolay bir şey değildir. Bu Ya oyunda konuda değiliz şu an, genelde olmaz. zorluk çekilir. Başarılı örnekler de var tabii ki. Doğru bu arada. Last of Us 2'de oğlum Last of Us 2'de zaten o mocap kostümlerle falan yapmamışlar mı o sahneleri? Gerçekten iki tane insan sevişme RP'si yapıyor olması lazım. İşte bu be! Öyle yani, oyunu öyle yapmışlar. O yüzden öyle Sürü Last giydiriyor of bence. Us 2'de onlardan biri. Yani teknik olarak Düşünsene, animatör bir adam 74 saat sevişme sahnesi üstünde falan çalışıyor. Minik minik, hani birileri kostümle kaydediyor da onları sonra tekrar oyuna geçirirken de bir cila çekiliyor. Wow. sevişme sahnelerine seviye atlatan Yapımcı bir trolü oyun işte bu. diyebiliriz Last of Us 2'ye. Bu konuda başarısız oyun deyince de aklıma direkt Heavy Rain geliyor.
Ulan oyunda quick time Çok event kötüydü içeren hakikaten bir ya. seks sahnesi var. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Olay çiftleşmek değil, tekleşmek. Bir duygu alışverişi var, bir iletişim var. Ya bu akış kesilmemeli, kesintisiz olmalı. Ulan L1'e basamadım. Bunu fermuarı nasıl kaldıracağım lan, basamadım L1'e. Burada paso Çok komutu salak açıldı, bir şuna sahneydi bas, bu ya, şu çok çıktı, kötüydü. buna bas, şöyle yap, böyle yap. Lan yuvarlak bas, yuvarlak bas. Kesik bir dur kalk ilerleme var. Odaklanabileceğin bir duygu akışı yok. Bir de animasyonlar çok kötü. Hani demin bahsettik ya, teknik sıkıntılar var işte temasta falan ha. Onun zirve yaptığı oyunlardan biri bu. Yani Çok öyle bir öpüşme kötü. var ki ağızlar Adam vana açıyor değil mi böyle? Vana açtığın kontrolle insan soyuyorsun yani. Ben nasıl buna iyi bir sahne diyeyim ki şimdi bu? Ben 15 dakika önce merdiven koydum duvara yani bu tuşa basarak. böyle ağızlarını bulmaya çalışıyorlarmış gibi Bacım, bambaşka en bir son karpuz mücadelenin kabuğundan içindeler, yapayım, dokunmaları, tutucuya birbirine bizi yakınlaşmaları amcık falan. dedim Ya diye çok modların beni çok banladı tuhaf ama gözüküyor. Yani bunun öyle bir bir şey. aylık sobun, bunu neden sana diyeyim ban pelesesesesese. Abi karpuz kapuğundan yapılma pena tutucuya amcuk yazarsan ban yemen normal ama Volches. İzleyip kabullenmen, etkilenmen falan çok zor. Tamam, evet. Teknolojik olarak da bazı engeller olabiliyor. Ayıp Bunun söylemesi. sebebiyle de böyle aksaklıklar Abi bana oluyor. minik Tamam bulun ama lütfen. bunun olması gerektiği gibi gösteremiyorsan daha farklı şekilde Terbiyesizlik göstereceksin. 50 Daha TL, farklı blok açılarla 4 TL planlayacaksın. kısar, Ya 121 imkanına göre nanogram iş yemiş. Ya Ali bir dur Ali. yapacaksın. Mesela sinemada, televizyonda falan da bir sürü sevişme sahnesi var. Çok başarılı olanlar olduğu gibi çok gereksiz, sırf sevişme sahnesi koymak için yapıldığı belli olan işler de var. Yani daha fazla çıplaklık, daha fazla O Ali temas, değil bu daha iyi chat, bu sahne farklı demek Ali. değildir. Bazen daha az gösterirsin ama daha güçlü bir etki yaratırsın. Yani çift arasındaki aşktan, tutkudan çok çıplaklığın ve dümdüz bu aksiyonun kendisine yoğunlaşıldığı zaman bence çok mekanik, ruhsuz ve yersiz Bazı dizilerde bir filmde ama hakikaten bir duygu şeyi olsun diye ekliyorlar yani. Karakter gelişiminin yanı sıra böyle televizyonda falan, mesela televizyon dizilerinde falan böyle çıplaklık, sevişme falan görünce böyle bir insanlar kitleniyor, daha dikkatini çekmek için eklenen çok fazla içerik var öyle. sahneler çıkıyor ortaya. Onlar Şimdi kötü oluyor Heavy Rain'e işte. geri dönecek olursak işin Evet. animasyonunu, Sevişsinler çekim yazmışlar planını, senaryo. tekniğini falan filan bir kenara bırakalım. Ya hikaye olarak da çok yersiz. Ya Witcher'da Uzun dedim ya, olsun. karakterler Üzgünüm, açısından Molches. baktığın zaman bu adam sevişir falan diyorsun ama Heavy Rain'de bunu Gel. diyemiyorsun. Çok yersiz kalıyor. Ya şimdi spoiler olmasın, karakterimiz o sahneye gelene kadar çok ağır şeyler yaşamış. Zaten oğlu ne yapıyor, hayatta mısın? Ne burada Ya bir şey diyeceğim. Evet bu arada. bir anda? Ya bir de kısa süre ortaya. Şimdi Heavy Rain'e geri dönecek Buna biz de takılmıştık, hatırlıyor musunuz oyunu oynarken? Adamın, ya spoiler vereceğim şu an, İnanılmaz derecede ağır şeyler yaşıyor. olursak işin animasyonunu, çekim planını, tekniğini falan filan bir kenara bırakalım. Ya hikaye olarak da çok yersiz. Çok saçma Witcher'da yani. dedim ya, karakterler açısından baktığın zaman bu adam sevişir falan diyorsun ama Heavy Çocuk Rain'de ölüyor, bunu adam. diyemiyorsun. Ha Çok bir de yersiz. bir de şöyle, evet, o hikayenin orasında şey oluyordu. Adamın çocuğu rehin alınmış. Ölüyor yani, hakikaten ölüyor. Adamın çocuğu bir yerde bir bağlı kalıyor, tamam mı? İşkence falan görüyor. Adam orada 2,5 saat sevişiyor. Arama birden bir Ya şimdi planı spoiler bırakıyor. olmasın, Boğuluyor karakterimiz çocuğu. o sahneye gelene kadar çok ağır şeyler yaşamış. Zaten oğlu ne yapıyor, hayatta mı, ne durumda Çocuk falan boğuluyor, sen bilmiyor. sevişiyorsun. Çocuğun kurtarılmayı beklerken sen Aynen. orada sütyen çözmek için doğru tuşlara basmaya çalışıyorsun. Ulan böyle bir şey olabilir mi ya? Sean diye bağırıp oğlunu arıyorsun, ondan sonra sütyen çöz. Oyunun bütün draması, modu kayboluyor bir anda. Ya bir de kısa süreli izleyip geçtiğim bir ara sahne falan Bayağı da değil. uzun. Sana direkt bunu oynatıyor. Sevişme sahnelerini oyunculara oynatmak bence sevişmeyi çok mekanikleştiriyor. Yani eğer bir şekilde bizi oynattıracaklarsa da Evet, bayağı bence soul duygusal veriyordu. bir sevişme olmamalı. Önemli. Hot Coffee'deki gibi olmalı. Veya çok az Çarkasyon, müdahale git. etmemiz gereken şekilde olmalı, bilemiyorum. Yani çok fazla müdahale opsiyonumuz olduğu zaman, bunu böyle uzun uzun detaylı oynadığımız zaman bence çok mekanikleşiyor ve ruhunu kaybediyor. Bir de şimdi Heavy Rain için şunu da diyebilirsiniz. Ya tamam, oyun Makarna sahne olsun. bozuyor falan filan diyorsun da kardeş, oyun seçimle ilerliyor. Sevişmesin de sevişmesin. Ne burada Doğru diyor. konuşuyorsun? Seçimler bize bırakılmış olsa da bence dramatik akışın hissettirdiklerini bozacak seçimler olmamalı böyle oyunlarda. Ulan yani şu sahneye gelmişsin, adam zaten öpmeye başlamış, yani kapının önünde falan Doğru sormuyor ki, yani. adam zaten gelmiş, ağız açılmış, Sevişiyorsun. tam öpecek. Öpeyim mi? Sana seçimin kendisini vermiş, öp demiş zaten yani. O noktadayken
öpmesin deyip bir anda adamı kimse geri çekmez kolay kolay. Yani oraya geldiysen hayır demezsin. Yani niye hayır diyeyim? Canısı filmindeki İbrahim Erkal mıyım ben? Sigma male işte. Buyurun chat. Link atıyorum. Güzel videoydu. Tuncu abi YouTube'a bir girdi. Anasını ağlattı ortalım. Bak daha ne kadar oldu? İzlenmeye değer bir video. 8 ay falan olmuş. 8 ay falan olmuş. Hoplattı yani. Çok iyi ya. Raik teşekkür ederim. Verahin 666. Mıkkıngır.